Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Sosis balonlarla harika şekiller yapmaya devam ediyoruz. Bugün Sevgililer Günü'ne özel 3 model kalp nasıl yapılır? 3 farklı model. Bunu göstereceğim. Birbirinden güzel bu 3 modeli nasıl yapılacağını merak ediyorsanız sonuna kadar izleyiniz. Evet, öncelikle bu 3 güzel kalbimizi nasıl yaptığımızı ve hangi malzemelerden yaptığımızı göstermek istiyorum. İlk model kalbimizi tek balondan yapıyoruz. Kırmızı bir balondan yapacağız. İkinci modeli bir tane sarı balon, iki tane pembe balondan yapacağız. Üçüncü modelimizi ise 4 tane pembe balon, 4 tane sarı balondan yapacağız. Makasımız ve şişirme aletimiz, malzemelerimiz bunlar. Şimdi ilk modelimize geçelim. Öncelikle kırmızı balonumuzu ucunda bir parmak boşluk kalacak şekilde, yani tamama yakın bir şekilde şişiriyorum. Balonumu şişirdim. Balonumu bağlıyorum. Evet, şöyle bağladım. Evet. Sonra uç kesimiyle başlangıç yerini birbirine bağlıyorum ve bir yuvarlak oluşturuyorum. Evet. Sonra orta kısmını bulmak için şöyle bir gerdirdim. Orta kısmından bulduktan sonra sağından ve solundan şöyle tutarak aşağı doğru kavis veriyorum. Evet, şöyle dik bir şekilde kavis vermemiz lazım. Aşağı doğru kavis veriyorum. Sol elimle tutup sağ elimle uç kısmını bu şekilde sıkıyorum. Ve şu kısımları şöyle kavisler veriyorum. İleri geri götürerek. Diğer tarafı da aynı şekilde ileri geri oynayarak kavis veriyorum. Evet. Şu alt kısmı da iç kısma doğru şöyle kavis veriyorum. Evet. İç kısma doğru. Orta kısmı tekrar aşağı doğru büküyorum. Evet, şu şekilde kavisler veriyorum ve alt kısmını sıkıyorum. Ve bu şekilde kalbimizi tamamlamış olacağız. Orta kısmı bu şekilde sıkmak önemli. Ve kalbimizi bitirmiş olduk. Son düzeltmeleri yapıyorum. Ve kalbimizi bu şekilde tamamladık. İlk modelimizi bu şekilde yapıyoruz. İkinci modelimize geçelim. İkinci modelimizde evet 3 tane balon kullanacağız. Öncelikle sarı balonumu alıyorum. Ucunda 4 parmak boşluk kalacak şekilde sarı balonumu şişirdim. Sarı balonumu bağlıyorum. Evet, ucunda ufak bir yuvarlak yaptım. Başlangıç yeriyle büktüğüm yeri tutup çekip çevirdim. İkinci bir ufak yuvarlak yapıyorum. Bunu da tutup çekip çeviriyorum. Üçüncü bir yuvarlak yapıyorum. Yine bunu tutup çekip çeviriyorum. 3 tane yuvarlak yapıp tutup çekip çevirdim. Bir tanesini orta kısma getiriyorum. Burası tutma yerimizin alt kısmı olacak. Evet. Tutma yeriyle alakalı şöyle 8-10 parmak uzunluğu bir yerden katladım. Sonra şöyle bir büktüm. 4-4-8 parmak olacak şekilde. İkinci kez aynı şekilde 4-4-8 olacak şekilde büküp iki yeri birleştirdim. Son yeri de aynı şekilde uç kısmından büküp 3 tane bu şekilde kıvrım yapmış olduk. 3 tane taç yaprak olmuş oldu. Kalbimizi bu taç yaprakların üstüne oturtturacağız. Evet. Şöyle tutma yerimizi bu şekilde yapmış olduk. Şimdi 2 pembe balonumuzu da şişireceğim. Evet, bir tanesini aldım. Ucunda 4 parmak boşluk kalacak şekilde şişirelim. Evet, pembe balonumuzu aldım. Şöyle şişirdim. Ucunda 4 parmak boşluk bıraktım. Balonumu bağladım. İkinci pembe balonumu da alıyorum. Yine ucunda 4 parmak boşluk kalacak şekilde bu pembe balonumu da şişirdim. Ve bağlıyorum. Bağladım. İki pembe balonumu uç kesimlerinden birbirine dolayarak bağlıyorum. Ve bu bağladığım yeri
şu sarı balonun alt kısmından şöyle dolayarak orta kısma getiriyorum. Evet. Orta kısma getirdim. Şimdi iki balonumu şu şekilde 5 5 10 5 daha 15 parmak olacak şekilde bir yerden katladım. İki pembeyi. Sonra devam ediyorum. Yine 5 10 15 parmak uzunluğu bir yerden ikinci kez katladım. Burayı sıkıca tutuyorum. Makasla uç kesimlerinden kesiyorum. Bunlar artık fazlalık kısım. Ve balonumu dikkatlice bağlıyorum ikisini birbirine. Kaçmaması gerekiyor. Orta kısmın şu anda kaçması önemli değil. Burayı sabitlemem lazım. İki kere şöyle güzel bir şekilde bağlıyorum. Makasla fazlalıkları kesiyorum. Kestim. Şimdi orta kısmından tekrar katlayacağım. Katladım. Yukarıda kalan kısmı iki eşit parçaya şöyle uç kesimiyle orta kesimi birleştiriyorum. İki eşit parçaya bölüyorum. Evet, böldük. Şimdi alttaki kısımları bakın yukarıdaki küçük kısımların arasından çekiyorum yukarı doğru. Diğer tarafı da aynı şekilde ufak kısmın arasından yukarı doğru çektiğimde kalbimiz ortaya çıkmış oluyor. İkinci modelimizde bu şekilde tamamlamış olduk. Harika bir model oldu. Üçüncü modelimize geçelim. Üçüncü modelimizde tüm balonlarımızı şişiriyoruz. Öncelikle pembe balonlarımızdan başlıyorum. Ucunda dörder parmak boşluk bırakıyoruz. Birinci balonumuzu şişirdik. Şöyle yan tarafa alıyorum. İkinci balonumu alıyorum. Şöyle şişiriyorum. Ucunda yine 4 parmak boşluk bırakıyorum. Bu balonumu da bağlıyorum. Evet, bağladık. Yan tarafa aldık. Evet, üçüncü pembe balonumu alıyorum. Bunu da şişiriyorum. Ucunda 4 parmak boşluk kalacak şekilde şişirdim. Evet, şöyle bağladım. Bunu da yan tarafa alıyorum. Evet. Dördüncü balonumu alıyorum. Dördüncü balonumu da yine aynı şekilde ucunda 4 parmak boşluk kalacak şekilde şişirdim. Evet. Balonumu bağlıyorum. Bağladım. Yan tarafa aldım. Sarı balonlarıma geçtim. İlk sarı balonumuzu aldım. Evet. Şöyle şişirdim. Yine ucunda 4 parmak boşluk bırakıyorum. Evet. Şöyle bağladım. Yan tarafa aldım. İkinci sarı balonumu aldım. Şişiriyorum. Ucunda 4 parmak boşluk kalacak şekilde şişirdim. Balonumu bağladım. Yan tarafa aldım. Üçüncü sarı balonumu alıyorum. Evet, şöyle şişiriyorum. Yine ucunda 4 parmak boşluk bırakıyorum. Balonumu bağlıyorum. Evet, bağladık. Son sarı balonumu da alıyorum. Bu balonumuzu da güzelce şişiriyorum. Evet, şöyle şişirdim. Ucunda yine 4 parmak boşluk bıraktım. Bu son 8'inin hepsinde 4 parmak boşluk bırakıyoruz. Şimdi bu balonları ikişer ikişer aynı renkte birbirine bağlıyorum. Önce sarıları iki balon birbirine bağladım. Evet, uç kesimleriyle birbirine bağlıyorum. Şöyle ikinci sarıyı da bağladım. Şimdi pembeleri yine iki pembeyi birbirine bağlıyorum. Son iki pembeyi de birbirine bağlayacağım. Evet, şu şekilde bağlıyorum. Bağladım. Şimdi bakın. Bir tane ikili pembe, bir tane ikili sarı alıyorum. Diğerlerini bırakıyorum. Evet, bunları şöyle orta kısımlarından dolayarak birbirine sabitliyorum. Sabitledim. Şimdi sarı balondan bakın şöyle 3 parmak uzunluğu bir yerden ikisini aynı anda tutup çekip çeviriyorum. Şimdi devamında pembe balonu bakın şöyle ikisini kesecek, sarıyı kesecek şekilde ileri yukarı doğru götürdüm. Bitiş yerinden pembeyi katlıyorum. Evet. Bu şekilde
Bir pembenin arasından sarıyı, bir sarının arasından pembeyi. İkinci kez sarıyı tekrar katladım. Evet. Sarının arasından pembeyi geçiriyorum. Pembeyi ikisini aynı anda katlıyorum. Evet. Sonra pembenin arasından sarıları geçiriyorum. Sarıları ikisini aynı anda çeviriyorum. Sarının arasından pembeyi geçiriyorum. Pembeyi aynı anda çeviriyorum. Evet. Tekrar sarıyı, bu sefer bakın üst tarafını fazla bırakıyorum. Alt tarafını biraz az bırakıyorum. Sarıyı çevirdim. Yani burada kavis veriyoruz. Sarının arasından pembeleri ikisini aynı anda tuttum, çevirdim. Evet. Pembenin arasından yine kavis veriyorum. Sarının üst tarafını fazla bırakıyorum. Alt tarafını biraz az bırakıyorum. Şu şekilde. İkisini aynı anda tutup çekip çeviriyorum. Sarının arasından pembeyi yine çeviriyorum. Tuttum. Pembenin arasından tekrar sarıyı, yukarıyı fazla, aşağıyı az bırakıp sarıyı çevirdim. Evet. Son kez pembeyi de çeviriyorum ve kalbimizin yarısını bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi bakın, en son pembe ile bitti. Pembe kısmının kaçmayacak şekilde alt kısmından tuttum. Uç kesimlerini makasla kestim ve kaçmayacak şekilde hemen bu iki pembe ucu birbirine bağlıyorum. Buraya sabitlemem lazım. Evet, şöyle sabitledik. İkinci kez bağlayalım, sağlam olsun. Evet, bağladık. Bu işlemi yaparken havasının kaçmayacak şekilde dikkatli olalım. Sarıyı da şöyle birbirine doluyorum. Bu uç kesimi tutuyorum, havası kaçmasın diye. Makasla uçlarını kesiyorum sarıların. Bu iki sarıyı birbirine bağlayarak sabitliyorum. Havası kaçmamasına dikkat ediniz. Şimdi bu yaptığımız şeklin aynısını bir daha yapacağız. Bu da kalbimizin diğer tarafı olacak. Bakın, gördüğünüz gibi ilk tarafını bu şekilde yapmış olduk. Evet, yine iki sarı, iki pembe balonumu alıyorum. Orta kısmından birbirine sabitliyorum. Önce sarıyla başlıyorum. 3 parmak uzunluğu bir yerden iki sarıyı aynı anda tutup çekip çeviriyorum şu şekilde. Çevirdim. İkisinin arasından geçiriyorum. Sarının arasından iki pembeyi geçiriyorum. Bitiş yerinden iki tane pembeyi aynı anda tutup büküyorum. Evet, büktüm. Pembenin arasından sarıyı geçiriyorum. Sarıyı aynı şekilde çeviriyorum. Biraz önce yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Sarının arasından pembeyi geçirdim. İki pembeyi çeviriyorum. Pembenin arasından sarıyı geçiriyorum. İki sarıyı aynı anda çeviriyorum. Sarının arasından tekrar pembeyi geçirdim. Pembeyi çevirdim. Evet. Evet, 3 tane yaptıktan sonra sarıda yukarıda biraz fazla bırakıyoruz. Aşağıda az bırakıyoruz. Ve buradan çeviriyorum iki sarıyı. Artık kavis vermeye başladık. Sarının arasından iki pembeyi şu şekilde çeviriyorum. Pembenin arasından yine üst tarafı fazla bırakıyoruz. Alt tarafı az bırakıyoruz. Bakın şu şekilde. İkisini aynı anda tutup sarıları çeviriyorum. Sarının arasından yine pembeyi geçiriyorum. Pembeyi ikisini doluyorum. Evet. Şimdi iki pembenin uç kısmını sıkıca tutuyorum. Uçlarını makasla kesiyorum. Evet. Makasla kestik. Uçlarını bağlıyorum. Bunu biraz daha devam ettirebilirsiniz. Ben burada sonlandırıyorum. Aslında biraz daha devam ettirsek daha güzel bir kalp şekli ortaya çıkacaktı.
Ama bu şekilde de olacağına inanıyorum. Evet. Şimdi yine sarıları aynı şekilde şu şekilde çeviriyorum. Havası kaçmasın diye bu alt kısmı iyice tutuyorum. Makasla sarıların uçlarını kesiyorum. Sarıları birbirine bağlayarak sabitliyorum. Evet, şöyle sarıları bağladık. Şimdi bakın, iki tane aynı şekilde parça oldu. Evet, şöyle gösteriyorum. Şimdi bu parçaların uç kısımlarını bakın şu şekilde, bu fazlalık balonları birbirine bağlıyorum. Birer tane bağlasak yeterli. Şöyle bunları birbirine bağlayarak bu uç kesimlerini sabitlemiş olacağız. Evet, şöyle bağlıyoruz. Evet, iyice bağladık. Evet, kalbimiz artık yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Şu artık fazlalık kısımları makasla keseceğim. Evet. Alt kısımları da başlangıç yerlerindeki fazlalıklarla, şuralarla birbirine bağlayarak alt kısmı da bu şekilde sabitliyorum. Ve kalbimizi tamamlamış olduk. Harika, güzel bir kalp oldu. Sizler de yapımı aslında zor değil. Biraz dikkat edilmesi gereken yerler var. Sizler de bu güzel kalbi de yapabilirsiniz. Evet, 3 çeşit kalp yapımını anlattım. İstediğiniz kalple sevgilinize güzel bir sürpriz yapabilirsiniz. Daha fazlasıyla alakalı kanalıma bekliyorum. Evet, şöyle son şekillerini vermeye çalışıyorum. Evet, çok güzel oldu. 3 tane kalbi şöyle yan yana koyalım. Daha fazlasıyla alakalı kanalıma bekliyorum. Abone değilseniz abone olur, like atar ve videomu paylaşırsanız çok memnun olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.